Şu an Davutlar'a geldik. Davutlar Radon Termal'in önündeyiz. Bugünkü yürüyüşümüz Radon Termal'den başlayacak. Davutlar'dan. Kuşadası'ndan burası 18 kilometre aşağı yukarı. Bugünkü yürüyüşümüz sanırım basit bir yürüyüş olacak. 10 kilometre herkesin katılabileceği bir yürüyüş. Bu hem doğa yürüyüşü hem de onun yanında yukarıda bir de Kurşunlu Manastırımız var. Asıl hedefimiz orası. Yani hem yürüyeceğiz hem de biraz bizim için kültür turu olacak. Çok keyifli. Şimdi toplanma yerindeyiz. Radon Termal'in önünde. Hatta şimdi size biraz ben göstereyim. Evet. Hemen hemen toplandık. Saate bakıyorum. Saat 10. 5-10 dakika içinde herhalde buradan yürüyüşe başlarız. Bugün ayın 21'i ve hava çok güzel. Aslında 4-5 gündür yağmur vardı. Bugün yağmur kesildi. Bu da tabii ki çok iyi oldu. İkinci yürüyüşümüz. Geçen hafta ilk yürüyüşümüzü yaptık. Bu yasaklar bitti. Bugün de ikinci yürüyüşümüzü yapacağız. Valla çok keyifli oluyor. Açılması iyi oldu. Kuşadası'nda bol bol yürüyüş yapabilirsiniz. Bunların hepsini çekeceğiz. Evet. Birazdan yürüyüşe başlayacağız. Umarım yolun tamamı böyledir. Yeşilliklerin içinde. Vallahi çok güzel görünüyor. Evet, hemen size gösteriyorum. Harika. Evet, yolda arı kovanlarına rastladık. Bayağı kovan var. Arı kovanlarımızı da gördük. Oo, yol boyunca devam ediyor. Epey varmış. Halibo sokmaz değil mi bunlar? Yok. Direkt hiçbir şey hareket yapmadan. Evet, arkadaşları rahatsız etmeden geçmeye çalışıyoruz burada. Biraz hareketli orası. Vay vay vay, hala devam ediyor kovanlar. Hiç kıpraşma Beyza. Kıpraşınca geliyor. Dümdüz yürü, daha çok var mı? Ve sonu gözüktü. He? Çok yok, bitti. Az kaldı. Beyza, ay, hareket edince geliyor. Ben de bir yer görmeden yürüyorum yalnız. Koydum. Az kaldı. Ay! Bitti, açabilirsiniz. Evet. Bu aksiyonu da böylelikle atlattık. Evet, buradan da manzaraya bakıyoruz ve çığlıklar geliyor. Herhalde arılar 1-2 kişiyi soktu diye düşünüyorum. Aksiyon bol. Evet, doğada olunca bazen bu işin tabii ki cilveleri de oluyor. İleride biraz daha kovan varmış galiba. Gençler biraz korktu. Birkaç kişiyi arı sokmuş ama çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Hatta oradaki amcalar çok komikti. Arkamı döndüğümde çekemedim onu. Olsun, soksun diyor, önemli değil diyor. Korona olmazsınız diyor. Belki korona olmazlar. Çaresini bulmuşlardır. Evet.
Kovan bölüm 2 şu anda gözüktü. Bakalım burayı hasarsız atlatabilecek miyiz? Çok havalar kalmadan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ya. Çünkü millet şey yapıyor. Hayvanları uyandırıyor, kızdırıyor. Panikleyip geçecekler diye var ya. Jet gibi. Sonra çığlıklar. Korkuyor çocuklar haliyle. Neyse bunlar az bir şeyler böyleyse. Evet. Babasıyla beraber. Babası bu uyumuş ya. Maşallah. Sabah şekerlemesini yapıyor. Öyle mi? Harika ya. Oo, ağza bak. Bebeğimize bir şey olmadı değil mi? Yok yok maşallah. Adamın herhalde hiçbir şeyden haberi yok. Oh. Evet, şimdi yoldan çıkıyoruz ve tekrardan ormanlık arana giriyoruz. Doruk nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Arılardan hasar var mı? Yaşadık. Ben sessiz önden gittim. Ha. Kamuflajlı hırkam var ya, ondan beni göremediler galiba. Vay. Ben geçtim aralarından. Kamuflaj olduğu için yırttın yani. Süpermiş ya. Evet, gene ormanlık alana girdik. Vallahi ben yoldan yürümeyi sevmiyorum zaten. Böylesi daha güzel. Şimdi evet, burada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Vallahi 7'den 70'e herkes var. Demek ki siz de yürüyebilirsiniz. Bunları da göstermek istiyorum ayrıca. Hatta 3 kuşak bile var. Onlarla belki birazdan röportaj alırız. Az önce bebeği gördünüz. 6-7 yaşında bir kızımız var. Yani 7'den 70'e herkes yürüyebiliyor. Şimdi drone'u uçurmak için açıklık bir alan arıyoruz. Evet, Doruk. Açıklığa ihtiyacım yok, her yerden geçiririm. Vay, Doruk çok iddialı konuşuyor. Göreceğiz şimdi. İnşallah pervaneleri kırmazsın Doruk. Hayırlısı diyelim. İyi, hayırlısı. Evet, bir yer bulduk. Buradan yükselmeye çalışacağız. Buradaki doğayı sizlere de göstermek istiyoruz. Biraz terledim. Evet, bugün biraz hava sıcak. Ama her şeye rağmen çok güzel. Evet, Doruk drone'u uçurabilirse videomuzda drone görüntülerimizi izleyeceksiniz. Arkadaşlar, doğru yoldayız demek ki, böyle gidiyoruz. Arada işaretler de var. Süper, devam. Evet, küçük bir mola verdik. Şimdi mola yerinde sizlere küçük de bir sürprizimiz var. Evet. Merhaba, ismim Serkan. Arkamdaki küçük hanım Pera, kızım oluyor. 11 aylık kendisi. Hep soruyorlar, bebekle doğa yürüyüşü yapılabilir mi? Buraya. Gayet güzel yapılıyor. Yeter ki ekipman ve konfor sağlayın ona. Onun istediği temiz hava, küçük titreşimler ve sarsıntı. O zaten keyfine bakıyor. Karnının acıktığını belirtiyor.
işi geldiğinde işin ne olduğunu söylüyor. Onun haricinde sorun yok. 3 aylıkken başladık biz antrenmanlara. İlk yürüyüşlerimizde biraz mızıldadı falan ama şu anda gayet konforlu görüyorsunuz. Bence de. Vallahi keyfi yerinde. Herkesten daha Bizden rahat. keyifli. Aynen. Yani bu işe bir de başlayacaksanız ne kadar küçükken o kadar küçük. Ne kadar küçükken başlarsanız o kadar iyi olacaktır. Çünkü biraz kendini bilip etrafını tanımaya başladığı zaman bu arkaya oturtmak istediğinizde dahil oturmayacaktır. Ama o daha etrafını objeleri, nesneleri öğrenmeden sonra oturtursanız oraya oturduğu zaman ne yapacağını biliyor olacaktır. Süper. Çok teşekkür ederiz. Doğadan kopmayın. Doğayla Aynen. iç içe kalın. Görüşmek üzere. Hah, kalktı. Kızım Pera. günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Evet, mola yerindeyiz ve burada harika bir su kaynağı var. Su geliyor. Ve buradan şimdi su içeceğiz tabii ki. Harika. Şurada da çok güzel bir ağaç var. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Şimdi manastırın çok yakınındayız. Hemen gidip manastırımızı bir görelim ve hemen çekimlerini yapalım. Evet, yoldan şimdi ayrılıyoruz ve manastıra doğru gidiyoruz. Manastıra giderken hemen sağ tarafta mezarlık olması lazım. Şimdi önce hemen bir oranın kaydını alayım size. Evet ve Oo, karanlık. Evet. Evet. Mezarlığı geçtik. Şimdi şapelin olduğu, yemekhanelerin olduğu bölümü bulacağız umarım. Çok da güzel su sesi geliyor burada. Akarsu. Su da var. Eyvah. Doruk. Efendim? Nereden gideceğiz? Suyun içinden mi geçelim? He? Kesin mi? Vay vay vay, manzaralara bak. Nasıl geçeceksin Doruk? Ya şurası kaymazsa geçebiliriz. Ama şurası daha iyiydi Doruk. Ben oradan gideceğim. Ama bak ben burayı garantiledim. Sen düşersen görürüm ben. Ben düşmeyeyim de neyse. Vallahi ben de. Evet. Çok da güzel manzaralar var burada ya. Harikaymış. Hop. Evet ya, çok zor olmadı. Oo. Suya bak. Görebiliyorum. Doruk, manzaralar harika. Vallahi manzara nefis. Su sesi var, başka da bir şey yok. Biraz da kuş sesi var. Ya harika manzaralar Doruk. He? Vallahi bence çok çıkma oraya ya. Oraya çıkmasan iyi olur. Nefis manzaralar. Yani Doruk, fotoğraf makinanı keşke unutmasaydın da fotoğraf çekebilseydik. Ne oldu? Neyi unuttun? Bilerek bıraktım. Ha, bilerek bıraktın. Ha. Bilerek bıraktım.
Evet, keşke hafıza kartını unutmasaydım. Evet, işte biz böyle yola çıkıyoruz. Hafıza kartı yok. Diğer makine kaldı. Bütün pantolonlara, İnşallah bunun çantalara, bütün şeyleri, eşofmanların, işte kolarların, her şeyin cebine birer tane hafıza kartı koyacağım bundan sonra. evet, bayağı bol yedek yapacağız demek ki, anlaşılan o. Evet, şimdi kiliseyi görüyoruz galiba. Kilise demeyelim de şapel. Hatta burada bir kroküsü de olması lazım. Bildiğim kadarıyla burası çok yakın bir zaman diliminde bir elden geçecek herhalde. En kısa sürede buranın restorasyonunu bekliyoruz. Ben en az herhalde bir 4-5 kere gelmişimdir buraya. Bildiğim kadarıyla burası 11. yüzyılda yapılmış. 11. yüzyılda papazlar yapmış. Ve bildiğim kadarıyla gene 8. yüzyılda Avrupa'dan kaçan papazlar yerleşmiş buraya. 19. yüzyıla kadar da burada yaşamışlar. Bir tane şapel, yatakhane, yemekhane, birazdan kroküsünü de göstereceğim. Ve burada Hristiyan dinini yaymaya çalışmışlar. Evet, şimdi evet, bu arada drone sesi de geldi. Bu arada ben daha önceki yıllarda buraya geldiğimde bu şapelin üstünde 2 tane devasa ağaç vardı. Çevreciler bunu söyleyerek o ağaçları kestirdiler çünkü inanılmaz bir şekilde bu binaya zarar veriyordu ve baskı yapıyordu. Evet. Bence kesinlikle buranın restore edilmesi ve kazandırılması gerekir. Ve evet, bunlar benim geldiğim zaman diliminde burası yıkılmamıştı. Ağacın köklerini görebiliyorsunuz. Çok baskı yaptı ve tabii bina buna dayanamadı. Ve doğa bunu maalesef bu şekilde zarar verdi. Evet, şimdi buradan çıkalım. Evet, şimdi Kurşunlu Manastırı'nın krokisine doğru gidiyorum ve evet, şu sol taraftaki yapıların da ne olduğunu biraz sonra öğreneceğiz. Burada bir krokisi var ve muhteşem de bir manzara var. Muhtemelen de burası çok korunaklı ve gizli bir bölge olduğu için buraya yerleştiler diye düşünüyorum. Evet, şuradan herhalde görüyorsunuzdur. Kurşunlu Manastırı, ilk adı da Panagia Kursyniatissa. Evet, okuyuşum için özür dilerim ama nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Buradan hangisinin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim gittiğimiz 1 numara kiliseydi. Göstermek istiyorum. Bu taş yapıyla doğa iç içe girmiş ve yani inanılmaz sarmış. Şuraya bakın. Gene az önceki gibi bir sahne daha. Doğa ve insan yapımı iç içe girmiş ve nefis manzaralar oluşturmuş. Evet. Yani inanılmaz kaynaşmışlar birbirlerine. Yani ağacın nasıl bir oluşumsa içinden taşlar çıkıyor. Sarmış komple. Yukarıda da aynı şekilde. Evet, şimdi düşüyordum Doruk. Evet. Neyse.
zor atlattık. Şu anda inişe geçtik. Yemek molası bitti. Manastırı da harika görüntüler aldık değil mi Doruk? Manastırda. Evet, manastır iyiydi. Aynen. Şu anda inişteyiz. Herhalde bundan sonra çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Doruk bak, bunlar sandal ağacı. Gördün mü? Çıkarken de çok fazla sandal ağacı vardı. Onları da göstereceğim eğer bir daha denk gelirsek. Ha bak işte gene küçük Tamam da ne? sandal ağacı. Sandal mı yapıyorlar yani onda? Evet, sandal yapıyorlar Doruk. Bu manada mı yoksa sandala benziyor? Bak bak, gövdelerine bak ne kadar güzel. Geçen hafta gittiğimizden sonra bu akarsular Evet, bunlar zayıf değil mi? Geçen haftaki neredeyse bu zorlu yürüyüşün sonuna geldik. Tabii yani yürüyoruz, çok keyifli ama çok da kolay değil. Ama asla gözünüzde korkmasın. Bu son düzlük. Bundan sonra doğanın içinden değil de kenarından biraz gideceğiz. O yüzden bizi çok zorlamayacak herhalde. Az sonra da yürüyüş biter herhalde. Yunan mitolojisinde insanlar böyle taç yaparlarmış defne yapraklarını. Helena oldu benimki. Helena. Asya. Yürüyüşümüzde artık son düzlükteyiz. Yavaş yavaş geliyoruz ve şimdi Ebru'nun elinde bir defne yaprağı görüyorum. Yürüyüş boyunca da toplayanları da gördüm. Şimdi hemen bir Ebru'ya soralım bakalım. Ebru, Efendim hocam? vallahi yaprakları toplamışsın, defne yapraklarını. Evet, bugün Yani- yürüdüğümüz parkurda bayağı bir fazlaydı. Zaten sandal ağacı ve defne yapraklarıyla dolu olan bir parkurdu. Evet. Biz bu defneye aslında Kuşadalılar ya da daha doğrusu Egeliler olarak tenhel yaprağı deriz. Ama genel olarak tabii defne yaprağı olarak bilinir. Ben bunu niye topladım? Et yemeklerine ve balıklara gerçekten çok güzel bir lezzet, güzel bir aroma katıyor. Onun için topladım. O zaman akşama bir ziyafet var ha. Kesinlikle öyle. Eve Oo. gidip onlardan çok güzel bir et yemeği yapacağım ve protein alacağım. Bugün güzel, yürüyüş sonu güzel bitecek. Teşekkür ederiz. Rica Sağ ol. ederim. Evet, bugünkü yürüyüşün sonuna geldik. Tam 10 kilometre Davutlardan Kurşunlu Manastırı'na yürüdük. Çok keyifliydi. %80, %90'ı doğanın içindeydi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi hep doğanın içinde su sesleri, kuş cıvıltıları, defne kokusu, kekik kokusu içinde yürüdük. Kuşadası'nda hemen hemen her pazar bu tür yürüyüşler var. Kuşadası'nda 4 tane yürüyüş grubumuz var. Güzelçamlı'da bir tane yürüyüş grubumuz var. Söke'de 2 ya da 3 tane. Yani toplamda bu bölgede şu küçücük civarda 6-7 tane yürüyüş grubu var. Kafanıza göre, keyfinize göre isterseniz grubunuzu ya da kulübünüzü seçebilirsiniz. İşte yeri seçebilirsiniz. Buna göre Kuşadası'nda çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu Kuşadası'nda yapılan etkinliklerden bir tanesi. Ben bundan sonra Kuşadası'nda neler yapılıyor, ne gibi etkinlikler oluyor, bunları deneyimleyerek sizlere sunmaya çalışacağım. Bu arada sizin de aklınıza herhangi bir fikir gelirse lütfen bunu yorumlar bölümüne yazın. Benim yaptığım programlar içinde olumlu ve yapıcı eleştirileriniz olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bunların hepsini dikkate alacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.